Karga, aşkın, kaybın ve intikamın gotik bir öyküsü. Karanlık ve sert bir atmosferde, ölümsüz bir bağlılığın resmini çiziyor. Ölümün son değil, daha fazlasına açılan bir kapı olduğunu hayal edin. İşte burası, mistik bir karga tarafından mezarından geri getirilen Eric Draven'ın dünyası. Eric'in dönüşünü tek bir amaç yönlendiriyor. Nişanlısı Shelley'nin acımasızca öldürülmesinin intikamını almak. Acı bir şekilde yarım kalan aşk hikayeleri, Eric'in her hareketinin arkasındaki itici güç haline gelir. Karganın rehberliğinde ve ölmeyen aşkıyla beslenen bir intikam yolunda yürür. Film, doğaüstü aksiyon ve romantizm unsurlarını ustaca harmanlıyor. Yarattığı karanlık ve şık dünyayla daha da sarhoş edici, güçlü bir kokteyl. Karga sadece bir intikam hikayesi değil, aynı zamanda ölüm karşısında bile aşkın kalıcı gücüne bir kanıttır. Karga, yürek hoplatan aksiyon sunarken, gerçekten yankı bulan filmin duygusal çekirdeğidir. Geçmişe dönüşlerle ve hayalet karşılaşmalarıyla anlatılan Eric ve Shelley arasındaki aşk hikayesi, filmin karanlık kalbine bir trajedi ve hassasiyet katmanı ekliyor. Bill Skarsgård, Eric Draven'ı unutulmaz bir zarafetle canlandırıyor. Rol bürünüyor, kalbi kırık bir sevgiliden intikamcı bir ruha dönüşüyor. Skarsgård, Eric Draven'ın hem kırılganlığını hem de korkunç gücünü yakalıyor. Performansı hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu. Hayalet bir akışkanlıkla hareket ediyor. Hareketleri hem zarif hem de yırtıcı. Genellikle siyah makyajla çevrili Skarsgård'ın gözleri hem büyüleyici hem de rahatsız edici bir acı ve öfke derinliği taşıyor. Filmin en büyük güçlü yanlarından biri, Skarsgård'ın acımasız yöntemlerine rağmen Eric Draven'ı sempatik hale getirebilmesidir. Acısını, öfkesini ve Shelley'nin intikamını alma konusundaki sarsılmaz bağlılığını anlıyoruz. Trajik bir figür, sonsuza dek yaşayanların ve ölülerin dünyası arasında sıkışıp kalmış bir adam haline geliyor. Skarsgård'ın performansı, minimum diyalogla çok çeşitli duyguları aktarabilme yeteneğiyle daha da yükseliyor. Fizikselliği, gözleri ve incelikli yüz ifadeleri çok şey anlatıyor. Gerçekten Eric Draven'ın işkence görmüş ruhunu somutlaştırıyor. Karga'nın konusu basit bir intikam hikayesi. Ancak onu ilgi çekici kılan sunumu. Film, riskleri ortaya koymak için hiç zaman kaybetmiyor. Eric ve Shelley'nin vahşi ölümlerine tanık oluyoruz. Bu sahne, ilerideki karanlık ve şiddetli yolculuğun zeminini hazırlıyor. Eric'in dirilişi hem korkutucu hem de hayranlık uyandırıcı. Onu yaşayanların dünyasına bağlayan ve intikam yoluna sokan doğaüstü bir rehber olan Karga tarafından geri getirilir. Karga, Eric'in Shelley ile olan bağlantısının ve sarsılmaz amacının bir sembolü olan sürekli bir yol arkadaşı olur. Eric, kendi ve Shelley'nin ölümünden sorumlu adamları avlarken, film gotik, neredeyse operatik bir hal alıyor. Her yüzleşme, kanlı bir şiddet ve intikam bahanesidir. Film, Eric'in eylemlerinin vahşetinden çekinmiyor, ancak bize her zaman öfkesini körükleyen acıyı ve aşkı hatırlatıyor. Filmin Detroit'teki Şeytan Gecesi kutlaması sırasında geçen doruk noktası, görsel olarak çarpıcı ve duygusal açıdan yüklü bir yüzleşme. Eric sonunda ona yanlış yapanlarla yüzleşir, intikam arayışı, ruhu ve Shelley'nin anısı için son, umutsuz bir savaşla sonuçlanır. Detroit, Karga için kasvetli ve atmosferik bir fon oluşturuyor. Şehrin karanlık ve yağmurlu sokakları, hikayenin tonunu belirliyor ve izleyiciyi hemen içine çekiyor. Şehrin çürüyen ihtişamı ve sert alt yüzü, Eric Draven'ın kendi işkence görmüş halini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu çürüyen yapılar, Eric'in içsel çatışmalarını ve acılarını dışa vuruyor. Film yapımcıları, Detroit'in ikonik mekanlarını mükemmel bir şekilde kullanarak, onları Eric'in intikam arayışı için gotik oyun alanlarına dönüştürüyorlar. Bu mekanlar, hikayenin karanlık ve gotik doğasını daha da vurguluyor. Filmin en akılda kalıcı sahnelerinden biri, harap bir opera binasında geçiyor. Bu sahne, Eric'in yalnızlığını ve kaybolmuşluğunu derinlemesine hissettiriyor. Mekanın titrek gaz lambalarıyla aydınlatılan ve gölgelerin sardığı, ufalanan zarafeti, ürkütücü ve unutulmaz bir atmosfer yaratıyor. Bu atmosfer, izleyiciyi derin bir melankoliye sürüklüyor. Bu sahne, filmin güzellik ve çürümenin eşsiz karışımını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Güzellik ve çürüme arasındaki bu denge, filmin genel temasını güçlendiriyor. Filmin görsel tarzı, keskin zıtlıklar, dramatik gölgeler ve stilize şiddetle çizgi romanlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu stil, hikayenin karanlık ve yoğun doğasını daha da pekiştiriyor. Renk paleti, filmin gotik tonunu daha da güçlendiren siyahlar, griler ve koyu maviler hakimdir. Bu renkler, filmin genel atmosferini daha da karanlık ve kasvetli hale getiriyor. Detroit, ufalanan mimarisi ve yağmurdan ıslanmış sokaklarıyla Eric'in kendi iç karanlığının bir uzantısı haline geliyor.
Şehir, Eric'in içsel çatışmalarını ve intikam arayışını yansıtıyor. Karga, Detroit'i sadece bir fon olarak kullanmıyor, şehri hikayenin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Şehir, hikayenin gelişiminde aktif bir rol oynuyor. Şehrin çürümesi, Eric'in kendi duygusal durumunu yansıtıyor ve karanlık alt yüzü, yüzleşmesi gereken kötülük için mükemmel bir üreme alanı sağlıyor. Bu çürüme, hikayenin karanlık temasını daha da derinleştiriyor. Karga, keder, aşk ve intikam ile adalet arasındaki bulanık çizgilerin keşfinde mükemmeldir. Bu film, karanlık ve gotik atmosferiyle izleyiciyi içine çeker ve onları Eric'in dünyasına davet eder. Eric'in yolculuğu derin bir kayıp yolculuğudur ve film, deneyiminin duygusal bedelinden asla kaçınmaz. Her adımında, kaybettiği sevgilisi Shelley'nin anılarıyla yüzleşir ve bu anılar onu hem güçlendirir hem de zayıflatır. Acısını, öfkesini ve Shelley'e olan sevgisini, intikam susuzluğu ile bağdaştırma mücadelesini görüyoruz. Bu mücadele, Eric'in içsel çatışmalarını ve duygusal derinliklerini gözler önüne serer. Filmin yardımcı karakterleri, Eric kadar tam olarak geliştirilmemiş olsalar da, yolculuğuna önemli bir bağlam sağlıyorlar. Onların varlığı, Eric'in hikayesini daha da zenginleştirir ve ona farklı perspektifler sunar. Eric ve Shelley ile arkadaş olan, genç bir kız olan Sarah, şiddetin çapraz ateşine yakalanmış bir masumiyet sembolü haline gelir. Sarah'nın hikayesi, filmin duygusal çekirdeğini oluşturur. Varlığı, intikamın insani bedeline ve masumları korumanın önemine dair bir hatırlatıcı görevi görüyor. Sarah, Eric'in intikam yolculuğunda bir umut ışığı olarak parlıyor. Filmin odak noktası Eric'in intikam arayışı olsa da, aynı zamanda kefaret temalarını ve en karanlık zamanlarda bile huzuru bulma olasılığını da ele alıyor. Eric'in içsel yolculuğu, izleyicilere derin bir mesaj veriyor. Eric'in yolculuğu sadece kötüleri cezalandırmakla ilgili değil, aynı zamanda kendi şeytanlarıyla yüzleşmek ve Shelley'nin anısını onurlandırmanın bir yolunu bulmakla da ilgili. Bu, onun için bir arınma sürecidir. Karanlık temalarına ve şiddet içeren görüntülerine rağmen, Karga, sonuç olarak bir umut mesajı sunuyor. Eric'in hikayesi, karanlığın içindeki ışığı bulma çabasını anlatıyor. Film, aşkın ölümün bile üstesinden gelebileceğini ve intikam geçici bir teselli sunabilse de, gerçek huzurun nefretten vazgeçip kaybettiğimiz kişilerin anısına sarılmaktan geldiğini öne sürüyor. Bu izleyicilere derin bir duygusal deneyim sunar. Bill Skarsgård, Karga'da kariyerinin zirvesini temsil eden bir performans sergiliyor. Bu performans, onun yeteneklerinin tam anlamıyla sergilenmesine olanak tanıyor ve izleyicileri derinden etkiliyor. Eric Draven rolüne bürünüyor ve karakterin hem işkence görmüş kırılganlığını hem de korkunç gücünü yakalıyor. Skarsgård, bu karmaşık karakteri canlandırırken izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Skarsgård'un performansı hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu ve o hem büyüleyici hem de yürek burkan bir yoğunlukla meydan okumaya yükseliyor. Her sahnede karakterin derinliklerine inerek izleyiciyi kendine hayran bırakıyor. Filmin kendisi, aşk, kayıp ve intikamın şık ve atmosferik bir keşfi. Bu temalar filmin her karesinde hissediliyor ve izleyiciyi derin düşüncelere sevk ediyor. Yönetmen Rupert Sanders, hem güzel hem de rahatsız edici bir dünya yaratıyor. Çarpıcı görseller ve unutulmaz bir müzikle hayata geçirilen gotik bir rüya manzarası. Bu dünya, izleyiciyi içine çekiyor ve filmin atmosferini güçlendiriyor. Detroit, çürüyen ihtişamı ve sert alt yüzüyle bu intikam ve kefaret masalına mükemmel bir fon oluşturuyor. Şehrin karanlık ve kasvetli atmosferi, hikayenin tonunu mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Karga'nın kusurları yok değil. Bazı yardımcı karakterler daha fazla geliştirilebilirdi ve tempo zaman zaman düşüyor. Ancak bu, filmin genel kalitesini fazla etkilemiyor. Ancak, filmin güçlü yanları, Skarsgård'un performansı, çarpıcı görseller, duygusal derinlik, zayıf yönlerinden çok daha ağır basıyor. Bu unsurlar, filmi izlenmeye değer kılıyor. Karga, 1994 kült klasiğinin değerli bir varisi. Orijinal filmin ruhunu korurken, yeni bir soluk getiriyor. Jenerik aktıktan çok sonra bile izleyicilerde kalacak. Görsel olarak çarpıcı ve duygusal olarak yankı bulan bir film. Bu film, izleyicilerin zihinlerinde uzun süre yer edecek. Bill Skarsgård'un Eric Draven rolündeki performansı ikonik olmaktan başka bir şey değil ve Hollywood'da yükselen bir yıldız olarak yerini sağlamlaştırıyor. Bu rol, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kalacak.